Herkese merhaba. Bugün Viyana'da bir rota çıkardık. Arkadaşımla birlikte şimdi bu rotayı gezeceğiz. Daha önce hiç yapılmamış bir video. Direkt rotalar üzerinden video çekmeyi düşünüyoruz. Bu videoyu izledikten sonra herhangi bir navigasyona ihtiyaç duymadan sizin de Viyana'yı gezebileceğinizi iddia ediyorum. Başlangıç rotası olarak da opera binasını seçtik. Buraya tramvayla, metro ile gelebilirsiniz. Şimdi rotamıza devam edelim. Gezimde bana eşlik eden arkadaşım Arif. Kendisi Viyana'yı çok iyi tanıyor. Rotayı da ona güvendim. O oluşturdu. Benim rotam biraz daha basitti açıkçası. Şimdi buradan geçiyoruz. Benim yardım sadece rota konusunda. Bilgiler sende. Bugün yürüyerek herhangi bir ulaşım aracına binmeden birçok rotayı gezeceğiz bu sayede. Bu gezimizde siz de bize eşlik edeceksiniz. Şimdi şuradan sola doğru Otel Sakan'ın önüne geçelim. Sonra yukarı çıkar. Operanın en güzel açısıyla fotoğraf çekilebilecek açısının olduğu bir yere gideriz. Evet, bugün Arif'in oluşturduğu rotayla Viyana'da görülmesi gereken birçok yeri göreceğiz. Bunun içine sadece Belvedere Sarayı ile Schönbrunn'u almadık. Onlar için de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi buradan geçiyoruz. Karşımızda Zaha var. Burada Zaha Torte'yi deneyebilirsiniz. Pastası var. Pastası çok meşhur. Aslında normal rotamız sol tarafa doğru Albertina Plaza doğru gidiyor ama şurada çok güzel bir kahvaltıcı var. Oradan atıştırmalık bir şey. Evet, rotamız üzerinde Burggarten var. Hofburg Sarayı'nın içerisindeki bir bahçe. Orada kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Şu an sabah saat 9. Oradan kahvaltılık malzemeleri aldıktan sonra tekrar bu taraftan, sol taraftan Albertina'ya doğru hareket edeceğiz. Orada Albertina Müzesi'nin üst kat tarafında, şu karşıda görülen yerde genelde insanlar opera binasının fotoğrafıyla birlikte çok güzel fotoğraflar alıyorlar. Burada Anker, bunlara fırın diyebilir miyiz? Evet. Evet, buradan kahvaltılık malzemelerinizi alabilirsiniz. Herkes şimdi Viyana Schnitzel'ında Plahutta da yiyor ama aslında şuradaki Figlmüller'da yiyor ama buradaki Plahutta'daki Schnitzel'ın çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet. Alo, sen ne arıyorsun? Merhaba. Ben bir tane ayak olsun. Schmeckt ne? Yap. Kahvaltılıklarımızı aldık. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Opera binasının arka tarafından direkt Albertina'ya geçebilirsiniz buradan. Şimdi Otel Zaha'nın arka yanından Albertina'ya doğru geçeceğiz. Albertina'ya varmadan önce savaşa ve faşizme karşı olan bir anıt var. Kısaca oraya bakabiliriz.
da gelenlere yardım ediyoruz. Çok profesyonel bir iş olmalı. Otel Zaha'dan sen bahset istersen bana. Tarifi saklı, gizli bir pastaları var. Zaten onunla meşhurlar. Ama her kafede de var. Nasıl saklı bir tarifi varsa. Zaha torte. Yedim, aşırı tatlı. Bitter bir Tatlıyı çikolatası çok var, sevmeyenler kayısı için reçeli biraz var. ağır bir tatlı diyebilirim. Pasta diyebilirim, tatlı diyebilirim. Evet, Otel Zaha'nın önünden geçiyoruz. Burası Philharmonika Straße. Direkt Stadtopern'ın arka tarafı. Buradan dümdüz devam ettiğinizde karşıda gördüğünüz gibi Albertina Müzesi'ne ulaşıyoruz. Albertina Müzesi'nin hemen karşısında dediğim gibi savaşa ve faşizme karşı anıt var. Ne zaman dedi? İkinci Dünya Savaşı'nda burası bombalanmış ve bir bina çökmüş burada. 180 kişinin cenazesine ulaşabilmişler. Tam olarak kaç kişinin burada göçük altında kaldığı bilinmiyor. Kaç katlı bina varmış? 180 kişiye ulaşıp kaç kişinin göçük altında kaldığını. Büyük bir yapı demek ki. Ama o da sadece buradaki yapı değil de bence çevredeki bütün yapılarda da. O da olabilir. Burası dönemin belediye başkanı tarafından bu şekilde kurulmuş. Avusturya'nın Nazi dönemindeki geçmişini ele alan kamusal alandaki ilk anıt burası. Burada ilginç olan anıt bu diyebiliriz. Yere kapaklanmış bir ve yerleri silmekte olan bir Yahudinin heykeli. Bu şekilde. Üzerine de muhtemelen kimse oturmasın diye bu şekilde dikenli teller yapmışlar. Şimdi karşıya Albertina Müzesi'nin merdivenlerinden çıkacağız. Oradan dediğim gibi opera binasını çok güzel bir şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Genelde buraya gelen influencerların çektiği noktada tam olarak şu yukarıda gördüğünüz kısım. Evet, Arif'in yanına gidelim. Merdivenlerden mi çıksak daha iyi değil miydi? Bence insanlara kolay yolu göstermek daha iyi. Tamam, o zaman yürüyen merdivenlerden çıkıyoruz bu şekilde. Yaklaşık 10 kilometre mi yürüyeceğiz böyle? Bir iki merdiven az çeksek benim için daha mantıklı gibi geliyor. Ama çok istiyorsan sen koşup gelebilirsin. Evet, enerjimizi de tasarruflu kullanıyoruz çünkü bugün gerçekten çok yürüyeceğiz. Amacımız hiçbir ulaşım aracı kullanmadan nasıl Viyana en güzel şekilde gezilebilir bunu göstermek. Bu rotayı izlediğinizde siz de birçok yeri göreceksiniz. Dediğim gibi sadece Schönbrunn ve Belvedere bunun içinde yok, saraylar. Onlar için de ayrı bir rota oluşturacağız. Evet, Albertina Müzesi'nin üst kısmına bu şekilde çıkıyoruz. Çok rahat katabilirim ya. Kısaca Albertina'dan da bahsedebilirim. Burada yaklaşık 1 milyondan fazla baskı bulunuyor. 65 binde çizim var. Tabii sadece burada klasik sanat eserleriyle sınırlı değil burası. Aynı zamanda modern sanat koleksiyonuna da sahip. Hatta o kadar büyük bir koleksiyona sahip ki 2020 yılında Albertina Modern açılıyor. Orada da 20 ve 21. yüzyıl eserlerini görebilirsiniz. Burada şimdi opera binasından da kısaca tarihinden bahsedebiliriz. Opera binasının yapımına 1861 yılında başlıyorlar ve yapımı yaklaşık 8 yıl sürüyor. Buranın yapımına başlayan iki yakın arkadaş mimar zamanında burayı yaparlarken bulunduğumuz karşıdaki caddenin kotu yani yüksekliği 1 metre artırılıyor ve opera binası daha altta kalıyor cadde seviyesine göre. Bu nedenden dolayı o zamanlar batık kutu olarak halk tarafından adlandırılıyor ve bir linç kampanyası başlatılıyor. Bu linç kampanyasına dönemin imparatoru Franz Josef de katkı veriyor. O da çok ağır eleştirilerde bulunuyor. Hatta burayı tren garına benzetiyor. Bu ağır eleştiriler sonucunda mimarlardan biri dayanamıyor ve
kendini asarak intihar ediyor. Yaklaşık 10 hafta sonra da arkadaşı olan diğer mimar kalp krizi geçirerek o da ölüyor ve buranın tamamlanmasını her iki mimar da maalesef göremiyorlar. Burası bu şekilde. Devam edelim burada. Buradan nereye gidiyoruz şimdi? Albertin'in arkasına doğru. Evet, buradan da Burggarten'a çıkacağız. Direkt Albertina Saray yukarıya Bahçesi. çıktık ve karşıdan Saray Bahçesi'ne buradan geçebiliyorsunuz ve burada da çok güzel bir oturabileceğiniz bir kafe var. Hatta atıştırmalık istemeyen Hat- insanlar için oradaki kafede güzel bir kahvaltı. Yapılabilir ama Daha genelde Viyana'nın en güzel kruvasanlarının orada olduğu söyleniyor. Şu merdivenlere inmek bana nasip olacak. Hep bebek arabasıyla geldiğim için ben ta arkadan dolaşıyordum. evet, buradan merdivenlerden aşağı inebiliyoruz. Al sana merdiven. Sporumuzu da yapalım. Şöyle çekelim. Yukarıdan buraya geldik. Opera binasını yine görüyorsunuz karşıda. Ve burası da Burggarten İmparatorluk zamanının bahçesi. Burggarten başlangıçta sadece imparatorluk ailesine açık bir bahçeydi. İmparator Franz Josef Burggarten'ı Viyana'daki en sevdiği yerlerden biri haline getirdi. Bu dönemde sadece aristokratlara ve saray çevresine açık olan bu bahçe imparatorun özel bir bahçesi olarak kullanılıyordu. İmparatorluğun çöküşüyle birlikte ve monarşinin sona ermesiyle Burggarten halka açılıyor. Bu parkın en önemli özelliklerinden birisi parkın içerisindeki Mozart heykeli. Burası da yine Viyana'ya gelen turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği noktalardan biri. Şu an saat erken ama ilerleyen saatlerde burada insanlar oturup dinleniyorlar, sohbet ediyorlar. Burada karşıda kelebek evi de var. İçerisinde birçok kelebek türünün bulunduğu bu müzede özellikle çocuklu aileler için belki ilgi çekici olabilir. Arif, çok erken gelmişiz. Hala masalar hazırlanıyor. Ben burayı ilk defa boş görüyorum. Ben ilk defa kapalı. Genelde sıra bulamıyorsun, sırada duruyorsun burada, yer bulamıyorsun. Şuradan bahçeye iniyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Mozart heykeline doğru gidiyoruz şimdi. Mozart'ı da Mozart heykelinin arkasına gördükten sonra arkasından çıkıyoruz parktan. Yüzük Caddesi'ne çıkıyoruz. Türkçesi Yüzük Elmas Caddesi o elma. olan. Ringstraße. Bu Eskişehir dedikleri kısmı içine alan Yüzük Caddesi'ndeyiz. Görebileceğimiz her şey bunun üstünde aslında. Biz içeri gir çık zikzak yapacağız sürekli. Aslında şuradan tramvaya bir tur atsan Viyana'nın %50'sini görmüş oluruz. Yüzük Caddesi de halka da diyebiliriz buna. Yuvarlak içerisinde olduğu için. Halka aslında Gülter dedikleri yer var ya daha uzun. Öyle mi? Kanalı Oraya halka diyoruz. Burası da evet Yüzük Caddesi. Bu şekilde devam ediyoruz. Bahçenin arka tarafından. Şimdiki rotamız neresi?
Hofburg Sarayı'na gidiyoruz. Ama şurada sol tarafta ikiz binalar var. Ben onlara ikiz bina diyorum. Biri Doğa Sanat Doğa Tarihi Müzesi. Diğeri Sanat Tarihi Müzesi. Evet. Sanata daha hiç girmedim ama doğa tarihinde 3-4 saat çocuklarla güzel bir vakit geçiriliyor. Çok zengin bir koleksiyona sahip orası da. Ben Özellikle çocuklu ailelere tavsiye ederim. Çocukların çok ilgisini çekiyor. Doğa Tarihi Müzesi. Rahat 4-5 saat zaman geçirebilirsiniz orada da. aslında doğa tarihinden çok şey biliyor musun? Dünyanın oluşumundan başlayıp Evet. kadar gelen süreci anlatıyor. Ve bütün kıtalardan da hayvanlar var. Önce Doldurulmuş bir taşlarla şekilde. başlıyor. Sonra dinozorlar geliyor galiba. Evet. Ondan sonra ilk insanları anlatıyor. En sonunda hayvanlarla bitiyor. Sanata girdin mi sen hiç? Sanata bir defa gittim. Bir Osmanlı padişahının tablosu da var orada. Biraz önce bahsettiğimiz Doğa Tarihi Müzesi. Burada karşı tarafında da Sanat Tarihi Müzesi var. Biz burayı şu an böyle gösteriyoruz. Müzeleri daha sonra başka bir içerikte tanıtmayı düşünüyorum. Biz şu an kale kapısının önündeyiz. Buradan içeri girerek Hofburg Sarayı'nı inceleyeceğiz. Buradaki yapıları göreceğiz şimdi. Şu an Heldenplatz'tayız. Burası da tarihte Adolf Hitler'in 1938'de Avusturya'nın ilhakını duyurduğu yer olarak biliniyor. 12 Mart 1938'de Almanya, Avusturya askeri müdahalede bulunarak ülkeyi egemenliği altına alıyor. Ve Almanya'nın bir parçası haline geldiğini burada ilan ediyorlar. Bu gelişmenin ardından 15 Mart 1938'de Hitler Heldenplatz'ta büyük bir kalabalığa hitap ederek Avusturya'nın Almanya ile birleştiğini coşkulu bir şekilde ilan ediyor. Bu konuşma Nazi Almanyası'nın genişleme politikasının önemli bir adımıydı ve 2. Dünya Savaşı öncesindeki kritik gelişmelerden biriydi. Şu an burada yapılan etkinlikten dolayı maalesef tırlar falan çok fazla ama şimdi şöyle bir gösterelim. Nereye gidiyoruz şimdi buradan? Bahçenin içerisinden çıktığımızda direkt karşımızda parlamento binası ve diğer tarafta da belediye binasını göreceğiz. Hava çok güzel. Büyük bir diyor. Değil mi? Ben son zamanlarda hep çocuklu ailelerle gezdiğim için, tabii de 2 çocuk olduğu için buralara gelesiye kadar haşatım çıkıyordu. Şeyde fazla zaten zaman geçirmiyoruz gördüğümüz yerlerde. Ama geçirmememiz lazım. Madem güzel bir rotayı sadece şey yapacağız, çok bilgi ve şeye ihtiyacımız yok. Biz sadece insanların nereden nasıl yürüyerek en güzel şekilde her şeyi görebilmesini sağlamak istemiyoruz. Evet. Bu şekilde bahçeden çıktığımızda karşımızda parlamento binası. Parlamentonun içine yılda 2 kere girebiliyorsun sanırım. Yılda 2 defa mı? Bunu bilmiyordum. Daha önce hiç girmedim de. Şimdi Ben buradan de gitmedim çünkü o günler geldiğinde öyle bir kuyruk oluyor ki herhalde 2 kilometre. Şimdi buradan düz devam ederek karşıda gördüğümüz belediye binasına ulaşacağız. Birazdan önden Şuradan. de geçeceğiz. Sağ tarafta Cumhurbaşkanlığı var.
Evet. Cumhurbaşkanı parlamentoya geleceği zaman bu yolu yürüyerek geçiyor. Yanında 2 tane koruma oluyor sadece ve lambaları bekliyor. Geldik. Neydi? İhtişamlı belediye binamıza. Ama binada en sevmediğim şey vakfısında sürekli bir şey etkinliğin olması. Evet. Şimdi Roncalli şeyi varmış, sirki varmış. Bir sirk Ondan gösterisi. sonra da Noel pazarı mı oluyor artık? Noel pazarı oluyor değil mi? Evet. O kurulur. Ondan sonra buz patin etkinliği oluyor. Bir gün film festivali oluyor. Hiç boş bırakmıyorlar o ihtişamlı binayı düzgün boş göremez. Bu binanın hemen karşısında da Burg Tiyatro var. Şöyle orayı da alalım. Gel yavaş yavaş. Yolumuz karşıya gidecek. Buradan karşıya geçeceğiz şimdi. Rotamız bu şekilde devam ediyor. Sol tarafta Buradan Viyana'nın güzel kahvelerinden, şeylerinden. Kafe biri. Lantman. Kafe Lantman. Ama işin garip tarafı 150 yıllık yazıyor ya. Ben 20 yıl önce buradan geçerken de 150 yıllık yazıyordu. onu her yıl güncellemiyorlar. Gerçekten bir bakmak lazım kaç yılında kurulmuş olduğu. Ama en azından 150 yıllık olduğunu biliyoruz. En az bir 150'si var demek ki. Evet. Ama açıkçası fiyatları biraz pahalı. İç mekan çok güzel ama fiyatları diğer kafelere göre, o diğer turistik kafelere göre değil, biraz daha pahalı. Buranın şinitseli Ama- nasıl, denedin mi? Yok, buranınkini denemedim. Buranın elmalı turtası çok güzel. Ama pahalı olmasının yanında da hiçbir zaman sıra olmuyor. Öyle bir avantajım var. Çünkü turistlerden çok Avusturyalıların kendisi tercih ediyor. Şey okumuştum da buraya daha çok politikacılar, gazeteciler, Aynen öyle. müşteri kitlesi o şekildeymiş. Ya ben de sürekli geliyorum ama Cumhurbaşkanı da oturuyor mudur orada acaba? bence oturuyorduk. Korona zamanında Cumhurbaşkanı arkadaşlarıyla birlikte bir kafede oturuyor. O zaman da saat 12'de, gece 12'ye kadar açık kalabiliyor ve daha sonrasında kapanması lazım. Kafe sahipleri kapatıyor dükkanlarını, gidiyorlar. Bahçesinde Cumhurbaşkanı arkadaşlarıyla birlikte oturmaya devam ediyor. Sonra vatandaşın biri şikayet ediyor. Hala kafede oturanlar var diye. Polis geliyor. Cumhurbaşkanı cezayı yazıp gidiyor. Ve Cumhurbaşkanı da cezayı ödüyor. Herhangi bir işlem yapmıyor. Sağ ol. Burası öyle ya da Ve özür diliyor ertesi günde. Bizim yaptığımız yanlıştı. Bu şekilde yapmamamız lazım diye. Arif, şu an sadece biz, bir de rehber grupları var. ama saat daha erken. Yani Ama bence gezmek için en güzel saat sabah 8 gibi. Çünkü hava sıcaklığı da çok güzel. şimdi sana öyle geliyor. Mesela benim misafirlerim geldiği zaman çocuklu oluyoruz işte. Çocuklu olunca evden çıkması zor oluyor. Evet. O yüzden bu saatler çok gezmek için güzel saat olmuyor çocuklu bir aile için. Biz şu an ikimizden bahsettiğimiz için. Çocukları düşünme şimdi. Yalnız gezi başladığından beri devamlı çocuklardan bahsediyorsun. Özledin değil mi? Evet. Bu şeyi, Ama daha bir ay olmadı bu rotayı yapalı. evet. Bu videoyu hazırlamak için de uzun uzun konuştuk Arif'le. Kendisi 12 yıldır taksi firması var. Ve genellikle çalıştığı yerlerde 1. Viyana çevresi. Buralarda çok geziyor. O yüzden Viyana'yı da çok iyi tanıyor daha öncesinde de, çünkü hem gezmeyi, eğlenmeyi seven bir insan olduğu için. Bugünkü oluşturduğu rota da gerçekten çok hoşuma gitti. Bakalım. Sonraki rotamız neresi?
Şimdi Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Sarayı'nı görüp onun yanından Minorettin Kilisesi dedikleri bir kilise var. Evet. O kilisenin önemi ne? Öyle mi? Aslında çok da bilmiyorum. Dediğim gibi benim bilgi şeyim yok. Sadece içinde Ünlü son bir tablo. akşam yemeği tablosunun mozaiğinin olduğunu Evet. biliyorum. Turistlerin pek ilgisini çeken bir yer değil aslında ama benim yapı olarak çok hoşuma gittiği için. Biraz da bu rotanın daha zengin içerikli olmasını ve standartların dışında olmasını istedim. Ya, O yüzden sadece oluşturduğumuz zengin içeriği rotada- değil. Rotanın üstünde görebileceğimiz bir yer varsa girmek lazım yani. Sadece o. Evet. Aslında şey de çok güzel. Viyana'nın ara sokakları çok güzeldir. Bu rotada yapmayacağız onu gerçi ama Viyana'nın ara sokaklarına kaybolmak benim çok hoşuma gidiyor. Aslında Burada güzellik özellikle orada oluyor. Çok dar böyle güzel sokak araları var. Ya evlerin, Birinci Viyana'nın içerisinde direkt kaybolabilirsiniz. Yani herhangi bir navigasyon evlerin kullanmadan. avlularından başka evin avlusuna geçiş olayı da var burada. Evet. Çünkü birinci Viyana hala o eskiden kurulmuş bir şehir düzeniyle durduğu için çok güzel yerleri var aslında. Şimdi burası Volksgarten mıydı? Kafam Evet. bakın. Evet. Geri Şimdi dönüyoruz şu anda aslında. bahçenin arkasından Hofburg Sarayı'nı tekrar göreceğiz yani. Biraz önce bunun sağ taraftaki parkın içinden geçmiştik. şimdi Burgtheater'ın oradan aradan girip tekrar Hofburg Sarayı'nın oraya geçiyoruz. Ya ben buralarda yüzlerce kez yürüdüğüm için her seferinde başka bir şey görüp, her seferinde başka bir yerlere girip, her seferinde başka bir şey denemek güzel geliyor açıkçası. Şimdi buradan sola doğru devam edeceğim. Şimdi bunların hangisi Cumhurbaşkanlığı, hangisi Başbakanlık bilmiyorum ama biri Cumhurbaşkanlığı, biri Hangisiydi? Bu Cumhurbaşkanlık, bu Dur şöyle çekeyim. Cumhurbaşkanlığı binası. Binası mı diyoruz buraya? Cumhurbaşkanlığı binası. Cumhurbaşkanlığı. Aynı. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık binaları. Parlamento zaten hemen karşıda olduğu için şuradan geçiyorlar. Evet. Makam aracı falan kullanmıyorlar yani. Sen yürüyerek gördün daha önce buradan. Parlamentoya gittin öyle mi? Kendi gözlerimle gördüm. Burada Cumhurbaşkanı normal metro hatlarını da kullanıyor sanırım. Valla o Biraz sadece belki PR propaganda da çalışması olabilir de. olabilir. Buradan sola doğru geçip Minorettin Kilise'yi görelim. Zaten gezip geleceğimiz nokta şu sağ taraf olacak. Evet. Michaelplatz. Ama oraya gelmemiz bir yarım saatimizi alır. Çok güzel bir yapı ya. Diğer kiliselerden daha hoş bir yer. Hangi kilisenin önündeyiz şimdi? Minorettin Kilisesi. Çok çektim abi. Evet, burada da son akşam yemeği tablosunun mozaiklerle yapılmış bir örneği var.
önceki kiliseden çıktık. Minörten Kilisesi'nden. Sonraki rotamız ne Arif? Kafe Central'e gidiyor. Tekrar Kafe Sentral mi geçiyoruz? Pardon, orada değil. Seçmedik ki. Hotel Zaka ile karıştırdım ya. Şimdi bu saatte sıra var mıdır Kafe Sentral'de? Sanmıyorum. Genelde uzun kuyruklar oluyor. Turistlerin tercih ettiği bir kafe. Daha önce ben hiç gitmedim. İçi güzel lan. Sıra beklemek istemiyorum genelde. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ne zaman gitsem hiç sıra beklemedim. Ciddi mi? Biz hep günün tam ortasında gezdiğimiz için herhalde. Ben ne zaman gelmiş olsam, ben çok geldim. Hiç sıra beklemedim. Evet. Landhausgasse dinliyoruz. Sağ tarafta Kafe Central'in girişi var. Sağ taraftan İyi ki Kafe şey yok Sentral'in dedik. girişi. Sıra yok dedik. Sırada bu şekilde. Şimdiki rotamız Kafe Sentral'in önünden tekrar bu şekilde. Nereye gidiyoruz Arif Bey? Bilmiyorum. Spontan. Arif bugün tersinden kalkmış olabilir. Tersine kalktılar ya, gerçekten bilmiyorum. Burada pasaj var, pasajın içinden geçeceğiz. Pasajın adını mı bilmiyorsun? Bilmiyorum. Tamam. Burası Herrengasse. Ha, Fiasco'nmuş bak. Pala Fiasco diye geçiyor. Palas Herstel diye geçiyor değil mi? Şimdi buradan pasajın içerisinden karşı tarafa geçeceğiz. Pasajın içerisine çıktık. Şimdi rotamıza devam ediyoruz. Çerkez dede miydi? Neydi? Şu bir heykeli vardı. Evet, burada bir Türk komutanının Viyana heykeli sularından var. Tek başına girip şehit olasıya kadar çarpışmasının hikayesi miydi? Şu anda Çerkez Dayı heykelinin önündeyiz. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre 1. kuşatma sırasında surlarda bir gedik açılıyor ve şehre dalan Çerkez Dayı bir süre sonra içeride tek başına olduğunu fark ediyor. Ve burada şehit olana kadar da çarpışıyor. Kral Ferdinand bu büyük kahramanı şehit olduğu eve defnettiriyor. Evet, Çerkez Dayı heykelini gördükten sonra gezimize devam ediyoruz. Şimdi buradan düzle gidebiliyoruz, sağdan da gidebiliyoruz. Benim tercihim hep sağdan yana oluyor. Daha O zaman- sokak, daha Aynen, biraz daha böyle otantik görünen bir sokak. Buradan devam edelim. Naglagasse. Valla ben de o kadar kahveci değilim. Çok güzel saatler var. Gut, perfekt, super. Beni Danke. aşan saatler. Ich hoffe, Ihnen soll weiter. Beni aşan saatler diyor. 어디 잘해? Ne güzel çantaymış o öyle.
Graben'e çıktık. Burası da alışveriş caddesi gibi. İleride veba anıtı var. Onu biraz sonra anlatacağız. Buradan tekrar Hofburg Sarayı'nın bahçesine geliyoruz. Hastane gibi. Cafe Demel'de de Avusturya'nın meşhur tatlısı Kaiserschmarren'ı deneyebilirsiniz. Şu şekilde marmelatla birlikte hazırlanıyor. Burada hazırlanırken de izleyebiliyorsunuz. Hiç içeriye girmeden buradan da sipariş verebilirsiniz. Bu şekilde. Şu an burada çalışma olduğu için biraz gürültü var, o yüzden uzaktan çekmeye çalıştım. Hofburg Sarayı'nın önündeyiz. Burası 600 yıldan fazla bir süre boyunca Habsburglar Hanedanlığı'na ev sahipliği yaptı. Hofburg Sarayı gerçekten devasa bir kompleks. 18 bina, 19 avlu ve 2600 odadan oluşuyor. Sarayın içerisinde imparatorluk daireleri, Sisi Müzesi, gümüş koleksiyonu, ulusal kütüphane ve daha birçok önemli bölüm yer alıyor. İçeride İmparator Franz Josef'in yaşamına dair birçok iz bulabilirsiniz. Franz Josef, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahı, hükümdarı. Sabah 5'te kalkar, neredeyse tüm günü çalışarak geçirirdi. Sarayın içerisinde onun sade yaşam tarzına dair ilginç detaylar göreceksiniz. Ayrıca Sisi Müzesi de burada yer alıyor. İmparatoriçe Elizabeth yani Sisi, Avusturya'nın en efsanevi kraliçelerinden biriydi. Güzelliği ve trajik hayat hikayesinde hala halkın kalbinde önemli bir yer tutmakta. Sarayın içerisinde onun kişisel eşyalarını ve günlük yaşamına dair ipuçları da bulabilirsiniz. Hofburg Sarayı hala modern yaşamın bir parçası. Burada Avusturya Cumhurbaşkanı'nın ofisi bulunmakta ve birçok önemli uluslararası toplantı da burada düzenlenmekte. Yani geçmişte olduğu gibi bugün de Hofburg, Avusturya'nın yönetim merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Şimdi buradaki pasajdan devam ediyoruz. Hemen Hofburg Sarayı'nın karşısında. Buradan devam edelim. Evet baba. Sarayın önündeki çalışmadan dolayı aşırı gürültü vardı. Şu an bu sessizliğe girince rahatladım. Graben Caddesi'ne çıktık. Burada biraz önce gösterdiğim veba anıtını göreceğiz. Graben Caddesi üzerindeki veba anıtının üzerindeyiz. 1679 yılında Viyana'yı vuran büyük veba salgının ardından inşa edilen bu anıt, şehrin en etkileyici barok eserlerinden biri. Viyana'nın 1/4'ü bu salgında hayatını kaybetti. Anıtın ilginç yanı, İmparator 1. Leopold'un kendisini vebayı alt eden bir kahraman olarak betimlemesi. Anıtın tepesindeki bulutlar ve melek figürleri, Tanrı'nın şehri bu büyük felaketten kurtardığını sembolize ediyor. 20 yıl süren bu yapım sürecinde birçok sanatçı çalışmış burada. Veba salgınları o dönemde tüm Avrupa'yı kasıp kavurmuştu.
Ancak Viyana bu felaketten sonra kendini toparlamayı başardı ve sanatta, mimaride yeni bir döneme adım attı. Bu anıt aynı zamanda Viyana halkının dayanıklılığını ve tanrı olan minnettarlığını temsil ediyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Evet, tekrar devam ediyoruz. Buradan düz devam ettiğimizde de sol tarafta Aziz Stefan Katedrali'ni göreceğiz. Burası Viyana'nın en önemli sembollerinden birisi. İşte karşımızda Viyana'nın simgesi olan Aziz Stefan Katedrali. 1147 yılında yapımına başlanan bu katedral, Viyana'nın tarihiyle iç içe geçmiş bir yapı. Bugünkü halini alması ise yüzyıllar sürdü. Çatısında gördüğünüz seramik döşemeler 230 bin seramikten oluşuyor burası. Ve burada hem Avusturya hem de Macaristan krallıklarının armaları bulunuyor. Katedralin en üstünde ise Pumer'in çanı bulunuyor. Bu çan 2. Dünya Savaşı'nda yıkılıyor ve tekrar eski çanın dökümünden yenisi yapılıyor. Tam 21 ton ağırlığında. Bu kilisenin içerisini de ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz. Ayrıca ekstra bir bilet alarak buradan çatısına da çıkabiliyorsunuz. Oradan bütün Viyana'yı ayaklarınızın altında hissetmeniz mümkün. Dinlenmek haram var. Şuradan kilisenin içerisine giriyoruz. Katedralin içine çıktık. Buranın çok meşhur olan şinitzelcisi Figlmülle'ye gidiyoruz. Onu da kısaca bir gösterelim. Rotamız bu şekilde devam ediyor. Şimdi Rotenturmstrasse'den aşağı doğru iniyoruz. Yukarıdan geldik. Kilisenin olduğu yerden bu şekilde aşağı doğru devam ediyoruz. Tekrar aşağıya doğru devam ediyoruz. Pizza bizi. Burası da Türk işletmesi herhalde değil mi? Pizzacı. Evet. Lezzeti buranın da güzel yalnız. Biz burada birkaç defa yedik. İyiydi yani. Ben yemiyorum burada. Burada Viyana'nın meşhur şinitzelcisi. Eski dükkanları zaten. Eski dükkanlar ve burası rezervasyonsuz olmuyor. Onun için biz Beyktaşstrasse'dekine bakacağız. Eğer buraya da gelmek istiyorsanız daha öncesinden rezervasyon yaptırmanız gerekebilir. Açıkçası gelecek tarihler belli olduğu için bence 2 hafta öncesinden buraya da rezervasyon yaptırmak Evet. çok mantıklı yani. Diğer Yoksa bir saat sıra bekliyoruz. dana etinin yapıldığı yere yani Beyktaşstrasse'dekine de rezervasyon yaptırırsanız iyi olur. Çünkü bazen önünde çok uzun sıralar oluyor. Şu an olmasa da. İlerleyen saatlerde muhtemelen yine olacak burada da. Evet, saat kaçta başlıyor acaba? Şinitzel'i deneyimlemek isteyenler özellikle buraya gelmeli. Çünkü diğer tarafta tavuk var yani domuzun sadece alternatif olarak.
O da ben şahsen şinitzel olarak çok beğenmiyorum. Dana etinden daha iyi olur sanırım. Evet. Figmühle adında tekrar geri dönüyoruz. Burayı göstermek için özellikle geldik çünkü. Rotamız devam ediyor bu şekilde. Aslında gerçek olması gereken tur bitti. Bundan sonrası akşam şinitzelini yedikten sonra gezeceğim, turlayacağım sokaklar. Buradan aşağı indiğiniz zaman da direkt metro istasyonuna ulaşabiliyorsunuz. Oradan da Schönbrunn Sarayı'na gidebilirsiniz. O şekilde rota devam ettirilebilir. Dediğim gibi burada metro istasyonundan hemen aşağıda yan taraflardan ulaşabilirsiniz. Sağ taraftan. Metro istasyonu orada. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam ediyoruz biz. Sol taraftan. Gittiğimiz yer neresi şimdi Arif? Barlar Sokağı gibi bir sokak. Bu saatte bir şey olur mu? Olmaz. Bu saatte olmaz. Belki akşam Oradan- yemeğinden sonra buralarda gezmesi daha güzel olur. İşte bizim yaptığımız rotayı zaten yavaş yavaş gezdiğin zaman akşam oluyor. Şimdi hızlı koştuğumuz bir şekilde gezdiğimiz için Evet, biz biraz akşam oluyor. hızlı yetiştirmeye Yemeğini çalıştık. yedikten sonra da buralarda devam etmek güzel oluyor açıkçası. Yani videonun bu kısmından sonra sizi serbest, akşam özellikle buralarda serbest bir gezinti yapabilirsiniz. Burada barlar, kafeler var. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Önerileriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Aynı şekilde Viyana ile ilgili sorularınız olduğunda da Instagram adreslerini tekrar buraya yazıyorum. Hem Arif'e hem de bana Instagram üzerinden de yazabilirsiniz. Memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırız. Elimizden geldiği kadarıyla. İyi günler. Kendinize iyi bakın.